Sen hala kanala abone olmadın mı? Bitireceksin beni ya gerçekten. Çabuk. Yeni video geldi zaten. Hadi. Ben de oraya gidiyorum. Ben bunu belirli bir matematikle yapacağım. Ama biri de çıkıp bana derse ki ya sen ne konuşuyorsun derse bloklarım. Her türlü fikri açayım bu arada arkadaşlar. Her şeyi sorabilirsiniz. Her şeyi isteyebilirsiniz. Yani video içeriği olarak. Aha. Arkadaşlar havalar soğudu. Böyle bir pofidik montla artık gezinmek zorundayız. Şimdi yepyeni videoda hepinize merhaba arkadaşlar. Yine böyle bir tepedeyiz. Şu tarafta park var. Burası orman. Burası da şehir. Ayaklarımızın altında. Bakın ayaklarımın altında. Gördünüz. Şimdi bugün size ne anlatacağım? Arkadaşlar bugün Almanya'da videoları çekmeye başladıktan sonra abi şu kadar para yeter mi? Şu kadar maaş teklifi aldım. Şu kadar iş sözleşmesi aldım. Bu yeter mi? Şu yeter mi? Bu yeter mi? Gibi bir sürü soru soruyorsunuz bana. Şimdi ben de her seferinde ve herkese ayrı video çekemeyeceğime göre yani 2500 euro yeter mi? Adlı bir video 3500 euro yeter mi? Gibi videolar çekemeyeceğime göre ben dedim ki bu şekilde bir içerik üreteyim ve başlangıç noktası olarak, orijinal olarak neyi alayım? Asgari ücreti alalım arkadaşlar. Ve asgari ücret bir kişiye, tek kişi yaşayan bir kişiye yeter mi? Biraz datalarla, sayılarla bunu anlatmaya çalışacağım size. Umarım eğlenceli bir video olur. Aslında bunu saatlik ücretleri hesaplayarak çektiğim bir versiyon daha var. Onu da buraya bırakacağım. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Tabi bu videodan çıkmayın arkadaşlar. Önce bunu izleyin, sonra isterseniz onu izlersiniz. Umarım eğlenceli, keyifli, öğretici bir video olur. Şimdiden iyi seyirler. Bu arada videoyu beğenin. Kanalda abone olun arkadaşlar. Kanala abone olmadan çıkanlar, kanala abone olanlar umarım bir gün Almanya'ya gelirler ve bir gün belki tanışırız. Benim için de çok büyük keyif olur. Videoya geçiyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi Almanya'da asgari ücret... Bir dakika ya, ölmeden şu merdivenden ineyim, ondan sonra çekmeye devam edeyim. Ya da anlatayım, düşersen de yayınlamam. Ya da video bu kadar olur. Düştüm. Almanya'da nasıl düştüm videosu. Arkadaşlar Almanya'da asgari ücret bizdekinden farklı olarak, farklı bir stille saatlik ücrete göre hesaplanıyor. Yani ne kadar çalışırsanız o kadar kazancınız oluyor. Almanya'da saatlik asgari ücret 12 euro brüt arkadaşlar. 12 euro brüt ne demek? Yaklaşık 9,81 euro nete geliyor. Ben bunu 10 eurodan hesaplayacağım. Yoksa içinden çıkamayız. En azından hesaplaması kolay olur. Diğer videoda öyle yapmıştım. Şöyle yapalım. Bir kişi olsun. Bu kişinin ismi Burakcem olsun. Ya da Burakcem olmasın. Aynı olmasın. Burakcan olsun arkadaşlar. Burakcan arkadaşımız asgari ücretle Almanya'da çalışıyor. Ve tek başına yaşıyor. Haftada 40 saat çalıştığını, yani günde 8 saat çalıştığını hesap edersek eline 2100 euro civarı bir 160 saatten, 165 saatten, bu aşağı yukarı böyle artı eksi değişiyor. 2100 euro brüt para geçer. Bu da 1500 euro nete denk gelir arkadaşlar. Şimdi ne kadar kazanacağımızı bulduk. Bu Burakcan arkadaşımız aynı zamanda çalışmayı çok da sevmiyor. Asgari ücretle çalışıyor, hem de çalışmayı çok sevmiyor arkadaşlar. O yüzden günde 8 saat çalışıyor. Cumartesi pazarda çalışmıyor. Eline 1500 euro para geçiyor olarak. Arkadaşlar aynı zamanda şu yeter mi bu yeter mi gibi kavramlar da biraz daha ucu açık. Çünkü bana 2000 euro yetiyordur, sana 3000 euro yetmiyordur. Bu olabilir. Çünkü hayat standartınıza göre, yapmak istediğiniz şeylere göre burada her yerde, dünyanın her yerinde parayı çok hızlı harcayabilirsiniz. Bu Türkiye, Almanya, Endonezya, Çin, Japonya hiçbir yerde fark etmiyor. Parayı harcamak istiyorsanız harcarsınız arkadaşlar. O yüzden şu yeter mi bu yeter mi hesaplarını yaparken ben bunu belirli bir matematikle yapacağım. Ama biri de çıkıp bana derse ki ya sen ne konuşuyorsun derse bloklarım. Bloklamam ama sonuç olarak onun yaklaştığı nokta da doğru olacaktır. Benimki de doğru. Çünkü ben de size burada yaşadığım şehirdeki, etrafındaki kiraları, doğalgazı, elektriği, bilmem neyi toplamını söylemeye çalışacağım. O çıkan arkadaş da derse ki bir şeyler, dediğim gibi bloklarım. Şimdi bu Burakcan arkadaşımız arkadaşlar aynı zamanda Almanya'da vergi sınıfları 1'den 6'ya kadar sınıflandırılır. Bu vergi sınıflarından da klase 1, yani vergi sınıfı 1'de vergilendiriliyor olacak. Neden arkadaşlar? Bu Burakcan arkadaşımız tek başına yaşıyor, eşi yok, çocuğu yok. O yüzden de vergi sınıfı 1 olacak arkadaşlar. Vergi sınıfı 1'den 6'ya kadardır Almanya'da ve en çok vergi verdiğiniz sınıf 1. sınıf. Neden? Çünkü Almanya arkadaşlar sizin aile olmanızı ve birlikte yaşamanızı destekler. Bunu promote eder her zaman. Mesela ben şimdi ailemle yaşadığım için
eşim çalışmadığı için eşimin vergi sınıfı 5, benimki 3. Yani daha az vergi verdiğimiz bir vergi sınıfında vergilendiriliyoruz. Ama ben size bu videoya başlarken asgari ücret Almanya'da bir kişiye yeter mi hesabı üzerinden yapacağım. Sonrasında videonun devamında da başka detaylar, başka datalar daha vererek sizin kafanızda daha rahat canlandırmanızı sağlayacağım. Bu Burakcan arkadaşımız vergi sınıfı 1'de 50.500 euro geçti mi? Ben yaşadığım çevrede, yani Leipzig ve Dresden, Doğu Almanya çevresindeki 1+1 evleri araştırdım. 50 metrekare bir evde ne kadar kira vereceğini söylüyorum. Sıcak kira, yani doğalgaz ve sıcak su eklenmiş haliyle 50 metrekare bir evde bu Burakcan arkadaşımız şehre trenle 15-20 dakika mesafede güzel bir evde 700 euroya oturabilir arkadaşlar. Şimdi 700 euromuzu verdik. Elimizde ne kaldı arkadaşlar? 800 euromuz kaldı. Bu 800 eurodan ben size zaten diğer videomda da anlatmıştım ne kadar elektrik parası verdiğimi. Ben 55 euro veriyorum. Bu Burakcan arkadaşımız şimdi hesabı uzatmamak, uğraştırmamak adına 50 euro veriyor olsun. Elektriğini de verdi arkadaşlar. Kaldı 750 eurosu. Arkadaşlar ben internete 50 euro veriyorum ama ben biraz hızlı bir internet alıyorum. Neden? Çünkü işte bunları yüklemek zaman alıyor. Bu videoyu yüklemek, sadece internete HD olarak yüklemek 2,5-3 saat sürüyor. Normal bir internet kullandığımızı varsayalım. 30 euroya yaklaşık 30-40 Mbps galiba, hızlar bu şekildeydi. Bir internet alabilir arkadaşlar. 30 euroda internet aldı. Bakıyorum notlarıma. Televizyon vergisi var arkadaşlar. 18 euro. Bizim bulduğumuz eyalette, yani Doğu Almanya'daki eyaletlerde 18 euro aylık. Buna 20 diyelim arkadaşlar. Ve bir 50 euro daha düşelim. Ne kaldı? 700 euromuz kaldı. Yani biz hafta sonları hiç çalışmıyoruz. Ve bu ülkede bu arada çalışanların sadece %10'u asgari ücretle çalışıyor arkadaşlar. 85 milyonluk nüfustan 46 milyonu çalışıyor. Ve bunların da sadece %10'u asgari ücret kazanıyor. Çocuklara YouTube kanalımı takip ettirdim. 3 tane YouTube kanalı takipçim var artık. Bir de kanalımı takip edin falan filan dedirttim. Güzel, eğlenceli, tatlı insanlar. Gördüğünüz üzere böyle samimiyetlikleri var. Hani soğuklar falan filan geç. Bir tek soğuk şey hava burada. Boş ver yani. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşımız internetini de harcadı. Burakcan arkadaşımız internetini ve televizyon vergisini de ödedi mi? Ödedi. Eline ne kaldı? Ne kaldı lan? 750, 800, 700 eurosu kaldı arkadaşlar. Şimdi Deutschland Ticket var 49 euroya. Bir yere gidip gelmesi gerekiyor doğal olarak, işe gidecek, gelecek, bilmem ne yapacak. 50 euro da onu düştük arkadaşlar. Ne kaldı? 650 eurosu kaldı bu arkadaşın. Şimdi tabii ki en büyük gider market alışverişi ve dışarıdan yemek yemek isterse bu tarz şeyler olacak. Aylık harcamalarımı açıkladığım videoda masraflarımı biraz düşük söylemiş oldum. Çünkü eşim ve çocuğum o sıralarda yanında değildi. Fakat tek kişi masraflarımı yine söyleyebilirim. Bence benim tek kişilik masrafım haftalık 50 euro maksimum, tek kişi yaşayarak. Haftalık 50 euro ve dışarıda yediğiniz bir yemekte, standart bir yemekte 20 ile 30 euro arası vereceğinizi düşünüyorum. Yani haftada birer kez de yemek yediğinizi düşünerek bence market alışverişi ve dışarıdan yemek olarak harcayacağınız bir kişinin maliyeti 300 euro. Tabii doğal olarak bu içeriği neden merak ettiğinizi de biliyorum. Çünkü Türkiye'deki asgari ücret kavramıyla, kafanızda oturan şeyle buradaki şey oturmuyor olabilir. Evet, Türkiye'de şunu söyleyebilirsiniz. Asgari ücret bir kişi, atıyorum şehrin 15-20 metre, 15-20 kilometre uzağında bir 1+1 evde tek başına yaşayabilir mi? Den çıkıp buradaki bu videoyu merak ediyorsunuz aslında. Ben sizi anlayabiliyorum. Fakat buradaki konseptin biraz farklı olduğunu da görmenizi, bilmenizi, anlamanızı istiyorum. O yüzden bu videoyu da çekiyorum. Yaptığımız hesapta tabii ki eksikler olabilir ama şu anki hesapla 350 euro parası kaldığını hesap ediyoruz bu arkadaşımızın. Burakcan arkadaşımız. Bu 350 euro ile ne yapabilir? 50 eurosuyla, hatta 50 çok fazla, 30 euro, 20 euro civarı spor salonuna kaydolabilir. Kaldı 300 eurosu arkadaşlar. Onun dışında kıyafet almayacak mı bu arkadaş? Tabii ki kıyafet alacak, ayakkabı alacak. Bir 100 euro da aylık buna harcadığını varsayalım. Ya da 150 diyelim. Eline kaldı 150 euro. Almanya'daki araç fiyatlarını gösterdiğim videoda görmüşsünüzdür arkadaşlar. 119 euroya. Hadi onu da koyarım ama bu videodan çıkmak yok. Bunu izledikten sonra onu izleyeceksiniz. O videoda da 119 euroya bile taksitle peşinat verebilirsiniz ya da peşinatınız yoksa 119 eurodan daha ucuza arabalar alabilirsiniz. Yani 150 euromuz kalmasına rağmen bir de üzerine araba da alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu ben şimdi anlatıyorum. Birileri gelip çıkıp diyecek ki sen yalan söylüyorsun. Onları da bloklayacağım. Arkadaşlar bu böyle bir şey değil. Bunu bu yüzden yapmıyorum. Hatta diyelim masraflarınız daha fazla. Bir kişi yaşayan 50 metrekare 1+1 evde tek başına yaşayan biri için yaptık. Ve
Şunu diyenler çıkabilir. Abi sen nerede yaşıyorsun? Arkadaşlar ben bu hesabı yaptığım yer Leipzig ya da Dresden ya da Doğu Almanya'nın başka bir şehri için yapıyorum. Tabii ki bu fiyatlar Berlin'de, Hamburg'da, Düsseldorf'ta, Stuttgart'ta, Dortmund'da, Hannover'de çok daha pahalı, çok daha Münih'i söylemiyorum bile. Farklı olabilir. Ama ben size söylemeye çalıştığım, yapmaya çalıştığım hesap şu arkadaşlar. Asgari ücret nedir? Nasıl hesaplanır? Ve asgari ücretle de yaşayanlar var bu ülkede, %15'i 10-15 arası. Çünkü mevsimlik işçilerde değişkenlik olabiliyor. Var. Demek ki bu insanlar yaşıyor. Bu insanların 3'te 1 ya da 5'te 1'i de tek bir kişi olarak 1+1'de yaşıyorsa demek ki yaşayabiliyorlardır yani. Şimdi bu mantık doğru değil mi? Ben mi yanlış düşünüyorum? Orada diyelim eşiniz var ya da aynı evde yaşadığınız bir arkadaşınız var. O zaman vergi sınıfı 3'e 5 olacak. Ve bu sefer daha da az vergi kesiliyor olacak sizden. Ve kazancınız benim bu yaptığım hesaptan çok daha farklı olacak. Ya da ben Almanya'da 1 saatlik ücretle neler alınabilir videosunda yaptığım gibi günlük 8 saat değil. Burakcan arkadaşımız çalışmayı çok sevmiyor. 10 saatte çalışsaydınız bu sefer elinize geçecek para 2000 euro net olacaktı. Çok daha farklı, çok daha fazla bir kazancınız olacaktı bu sefer. Ya da sizin işiniz günde zaten 8 saat çalışmayı gerektiriyor ve 8 saatten fazla çalıştığınızda böyle bir kazanç elde edemeyeceksiniz. Ya da 8 saatten fazla çalışılmıyor. O zaman arkadaşlar Almanya'da mini job diye bir kavram var. 520 euro nete kadar vergisiz bir kazancınız olabiliyor. Böyle de hesaplayalım. Diyelim bu videoya gelip sen nereden sıkıyorsun, bu para yetmez diyen arkadaşlar. Bu para yetmiyorsa o zaman Burakcan arkadaşımız biraz daha dişini sıkacak. Ve cumartesi günleri de yani 520/4 yapalım cumartesi günleri de yaklaşık 130 euro bütün gün çalışarak vergisiz bir şekilde para kazanabileceği işlerde çalışabilir. Mesela bu ne olabilir? Kuryelik yapabilir. Mesela sadece Türkçe biliyor diyelim. Telefon, müşteri hizmetleri, bu tarz bir sürü şirket var. Burada çalışabilir ve cebine 520 euro daha koyabilir. Ya da bu arkadaşımız evli belki. Evli olduğunda 219 euro çocuk başına para alıyor olacak. Mesela bundan hiç bahsetmedik bile. Çocuk parası alıyor olacak. Böyle kazancı değişiyor olacak. Yani tamam biraz da yürüyerek devam edeyim. Yani arkadaşlar videonun bence hesap kısmının sonuna geldik. Şimdi birazcık da belki kendi yorumlamamızı yapabiliriz ve videoyu bitirebiliriz. Çünkü bu tarz videoları çok uzatmak istemiyorum. Çünkü çok uzattıkça tartışmaya açık hale geliyor. Ve illaki keşfetten görüp gelen çok oluyor. Arkadaşlar bir dakika. Keşfetten görüp geliyorsun. Videoyu beğenmiyorsun. Kanala abone olmuyorsun. Çıkıp gidiyorsun. Sana çok kötü laflarım var. Ama en iyisini söylüyorum. Bu kötü laflar arasından en iyisini söylüyorum. Yok, ters olacaktı. Sen şu kanala bir abone ol. Bir gün umarım buralarda karşılaşırız. Buralarda karşılaşmayalım. Çok ıssız bir orman. Şehirde, Almanya'da şehrin ortasında bir yerde umarım karşılaşırız. Bir gün buraya gelirsin. Ama kanala abone ol lütfen. Kanalın izleyenlerinin %10'u sadece abonesi. Yani bu hesapla ya biz 30.000 kişi olabiliriz ya. Niye 30.000 kişi olmuyoruz? Bu arada tabii ki unuttuğum masraflar olabilir. Ya bunları siz söyleyin. Ama ben unuttuğum masrafı orada fazla çıkınca dedim ki ben bu arkadaş, Burakcan arkadaş aynı zamanda da araba almak istiyor. Bu şekilde ekledim. O toplamı bu şekilde yaptım. Ya da dedim ki parası yetmiyorsa da unuttuğum bir şeyler olabilir. Yine parası yetmiyorsa da ne yapabilir dedim. Günde 8 saat değil 10 saat çalışabilir. Bu sefer kazancını 2000 euroya çıkarır. Ve 2000 euro da zaten benim yaptığım hesapta 1500 yetiyorken 2000'in yetmesi lazım. Arada 500 euroluk unuttuğum bir masraf da çıkmayı versin yani arkadaşlar. Kanalı beğendiğinizi biliyorum. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Çok uzattım zaten. Yine nefes nefese kaldım. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Haftaya görüşmek üzere. Her şekilde bana ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz şu manzarayla beraber kapanış yapıyorum. Sizi seviyorum. Bay bay. Yine çıktım. Sağdan çıktım. Soldan girdim. Bay bay. İşte görüyorsunuz. Her türlü fikri açayım bu arada arkadaşlar. Her şeyi sorabilirsiniz. Her şeyi isteyebilirsiniz. Yani video içeriği olarak. Siz de yazın isteklerinizi de ben ona göre değerlendireyim diyeyim o zaman. Hadi bay bay kaçtım. Çok uzadı bak, çok uzadı. Hadi bay bay.